Biz 1996 yılında Bayras Mobilya olarak kurulduk. Daha sonra fabrikasyon üretime geçiş aşamasından sonra Benim Odam markasını kazandık. Benim Odam markasıyla genç, çocuk ve bebek mobilyası üretimi yapıyoruz. Şu an yaklaşık 12.000 metrekare kapalı alan üzerinde aylık yaklaşık olarak 8.000-10.000 arası modülle üretim yapıyoruz. ...2017 yılında satın aldık biz Workcube'ü. 6 ay kadar bir süreç aldı tam anlamıyla alışmamız. Workcube'ün satış modülünü kullanıyoruz, planlama modülünü kullanıyoruz, teklif modülünü kullanıyoruz ve e-Furniture'ın içerisindeki mobilya tasarım modülü, işte planning modülü, shipping modülü bunları kullanıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bilgi işlem sektöründe yer alıyorum ve bu süreçte özellikle mobilya sektörünü bir ERP'ye uygulanma süreci olarak sorunları var. Örnek olarak verirsek ürünün demonte yapısı, ürünün özelleştirilebilir yapısı ve çok parçalı olması, çok operasyonlu olması. Sonuç olarak baktığınızda bütün bu yapıyı sistemin içerisine sokacak üretim ağaçlarının olması gerekiyor. Bizim de bu süreci kolaylaştırma adına özellikle bu departmanda çalışan operatörleri işini rahatlatma noktasında onların alışkanlıklarını bozmadan ERP'ye girme noktasında mobilya tasarım modülünü geliştirdik. Biz e-Furniture ile birlikte mobilya tasarımını daha kolay, basit bir şekilde ERP yazılımlara aktarabiliyoruz. Bunlar da not defterleriyle ya da atıyorum Excel'le veya TopSolid yazılımımızla oluyor. Burada ürettiğimiz tasarımları direkt olarak üretime geçirebiliyoruz ya da üretim olmadan üretim maliyetlerini aynı zamanda görebiliyoruz. Üretim başladığı anda üretimin süreçleri neler olacak, üretimin hangi operasyonlarından geçecek, süreleriyle birlikte e-Furniture bize bunları verebiliyor. Doğru bilgileri TopSolid'e girdiğimizde birebir bunu Workcube'de görüyoruz. Bu bizi zaman olarak bayağı bir öne çekiyor. Oradan aldığımız en-boy, foli bilgilerini, parça bilgilerini gerekli transfer yöntemiyle e-Furniture'a aktarıyoruz. E-Furniture'da ağaçlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bitmiş ölçü, net ölçü, kaba ölçü bana hepsini verebildiği için benim kesimimi de kolaylaştırıyor. Ağaçların içine girdiğimde kullandığım vidaya, civataya kadar doğru şekilde stoklarımı açtığımda, doğru işlettiğimde maliyetlerimi doğru çıkartabiliyor. Kurduğumuz barkod sistemli bilgisayarlarla beraber artık A4 kağıdını neredeyse ortadan kaldırdık. Tüm kesim listelerimizi, kesim planlarımızı, her şeyimizi bilgisayarlı sistemler üzerinden tek tek tüm operasyonlarını hangi delik delinmiş, hangi parça nerede, istasyonu, rotası, doğru bilgileri işlediğimizde Workcube bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Sevkiyat tarihini belirledikten sonra shipping'e alabiliyoruz. Shipping'te bu sevkiyat olayını an be an takip edebiliyoruz. Paket eksikse paketi görebiliyoruz. Üretimde komodin eksikse komodini görebiliyoruz. Ve bu sevkiyat süreci tamamlanması ışıklandırma sistemiyle bizi çok rahat görebiliyoruz ne aşamada olduğumuzu. E-Planning'e geçtiğimde ben bu sefer hangi modülümde hangi paketlerim eksik diye görebiliyorum. Paket bazlı üretim yapabiliyorum. Genel olarak modüllerime bakıyorum. Modüllerimin artılarını, eksilerini gördükten sonra detayına girip paketlerimin artılarını, eksilerine bakıyorum. 10 tane dolap üretmek zorunda kalmıyorum. 10 tane dolabımın benim paketlerimde 3 tane eksiği varsa 3 tane o paketi üretiyorum. Bunu da e-Plan'da bu şekilde sağlıyor. Yani sevkiyat aşamasında el terminali kullanmamız bizim için çok avantaj oldu. Adetler gözden kaçmıyor. Onaylanmadan çıkmadığı için bu ürün kesinlikle çıkışı olmuyor. Komple 50 kalemlik bir ürün olsa, bir paket onaylanmasa bu ürün komple sevkiyata ulaşmıyor. Yanlışlık olması neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. Web tabanlı olduğu için bizim kafamızda olan her şeyi biz bilgisayara dökebiliyoruz. Biz bir rapor düşündüğümüzde bunu bilgisayara dökebiliyoruz. İsteklerimizin hiç bitmeyeceğini biliyorum. Workcube'un bu isteklere de her zaman cevap verebileceğini de gördük yani şimdiye kadar hep gördük.
Bir ERP sürecini başarıyla bitirmenin en büyük etkeni yöneticilerin ona verdiği özendir. Benim odamda da bu süreci özellikle Aras kardeşleri ve onun ekibinin üzerine gitmesiyle başardığımızı söyleyebilirim. İşin içerisinde yöneticiler varsa kesinlikle başarıya ulaşabiliyorsunuz. Benim odamda da bunu gördük. Mobilya anlamında Worktube ve e-Furniture gerçekten bulunmaz bir nimet.